Antik dünyanın en büyük bilim merkezi deyince muhtemelen aklınıza ilk olarak İskenderiye gelir. Belki Atina, belki Roma, belki de Bağdat. Bir zamanlar astronomların, matematikçilerin, filozofların ve çevirmenlerin buluşma noktası olmuş bir şehirden bahsedeceğim. Üstelik bu şehir bugün Türkiye'de. Daha da ilginci, bu şehir bir zamanlar insanlık tarihinin bilgi akışında kritik bir rol oynamış olmasına rağmen bugün milyonlarca insan onun adını bile bilmiyor. Bu şehir Harran. Şanlıurfa'nın güneydoğusunda Mezopotamya'nın kuzey kapısında bulunan bu kadim yerleşim ilk bakışta sessiz ve mütevazi bir antik kent gibi görünür. Çoğu insan onu yalnızca ilginç kubbeli evleriyle tanır. Ancak bu taşların altında saklanan gerçek çok daha büyüktür. Çünkü Harran yalnızca bir ticaret merkezi değildi. Burası antik dünyanın en önemli bilgi merkezlerinden biriydi. Öyle ki burada korunan ve aktarılan bilgiler yüzyıllar sonra hem İslam dünyasının bilimsel yükselişine hem de Avrupa'daki bilimsel gelişmelere dolaylı olarak katkı sağlamıştır. Eğer gerçekten bu kadar büyük bir merkezse neden bugün herkes İskenderiye'yi biliyor da Harran'ı bilmiyor? Bu sorunun cevabını bulabilmek için yaklaşık 4000 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Bugün üzerinde durduğumuz Harran, dünyanın en eski sürekli yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilir. Şehrin adı Mezopotamya'nın en eski yazılı kayıtlarında bile karşımıza çıkar. Bu durum bize Harran'ın en az 4000 yıldır bölgedeki önemli merkezlerden biri olduğunu gösteriyor. Peki insanlar böylesine kurak bir bölgede büyük bir şehir kurmayı neden tercih etti? Cevap aslında coğrafyada saklı. Çünkü Harran, Mezopotamya ile Anadolu arasındaki geçiş yollarının tam üzerinde bulunuyordu. Antik çağlarda ticaret yolları bugünkü otoyollar gibiydi. Bir şehir bu yolların üzerinde bulunuyorsa zenginleşir, büyür ve önem kazandırdı. Doğudan gelen tüccarlar burada konaklıyor, batıya giden kervanlar burada mola veriyor. Kuzeyden gelen topluluklar burada alışveriş yapıyordu. Yüzyıllar boyunca insanlar yalnızca mallarını değil, fikirlerini de beraberlerinde taşıdı. Ve bazen tarihin akışını değiştiren şey altın ya da gümüş değil, yeni fikirler olur. İşte Harran'ın asıl hikayesi de burada başlıyor. Çünkü şehir yalnızca ticaretin değil, düşüncelerin de kesişim noktasıydı. Ancak Harran'ı gerçekten farklı kılan şey ne ticaretti ne de siyasetti. Asıl farkı yaratan şey gökyüzüydü. Binlerce yıl önce yaşayan insanlar için gökyüzü yalnızca bir manzara değildi. O bir takvimdi. Bir pusulaydı. Bazen de tanrıların insanlarla konuşma biçimi olarak görülüyordu. Harran özellikle ay tanrısı Sin kültünün en önemli merkezlerinden biri haline gelmişti. Ayın hareketleri burada büyük dikkatle izleniyordu. Bu durum ilk bakışta yalnızca dini bir uygulama gibi görünebilir. Ancak işin içinde çok daha fazlası vardı. Çünkü ayın hareketlerini takip etmek demek zamanı ve mevsimleri anlamak demekti. Ve zamanla bu gözlemler astronomik bilgiye dönüşmeye başladı. Düşünün, elektriğin olmadığı bir dünyadasınız. Gece çöktüğünde gökyüzü bugünkünden kat kat daha parlak. Samanyolu bütün ihtişamıyla görünür durumda. Ayın evreleri son derece net. Gezegenler çıplak gözle rahatlıkla seçilebiliyor. Ve siz her gece bu hareketleri kayıt altına alıyorsunuz. Harran'ın gökyüzüne olan ilgisi de onu zamanla farklı bir yere taşıdı. Çünkü gökyüzünü anlamaya çalışan toplumlar genellikle matematiği de geliştirmek zorunda kalıyordu. Bir gezegenin hareketini hesaplamak istiyorsanız sayılara ihtiyaç duyarsınız. Takvim oluşturmak istiyorsanız hesap yapmanız gerekir. Bu nedenle astronomi ile matematik tarih boyunca birbirinden ayrılmaz iki alan olmuştur. Harran da işte bu ilişkinin merkezlerinden biri haline gelmişti. Ancak şehrin asıl yükselişi henüz başlamamıştı. İşte bu noktada Harran'ın derinliklerinde saklanan en büyük gizemlerden birine, yani yıldızlara tapanların dünyasına yakından bakmamız gerekiyor. Onlar kendilerine Sabiiler diyordu. Sabiilik kökleri Babil'in kadim yıldız ilimlerine, Antik Mısır'ın ezoterik geleneklerine ve hermetik felsefeye dayanan gizemli bir inanç sistemiydi. Onlar için evren rastgele savrulan bir madde yığını değildi. Yüce bir yaratıcının kusursuz, geometrik ve matematiksel bir yansımasıydı. Gökyüzündeki gezegenler ve yıldızlar ise bu yaratıcının yeryüzündeki canlı enerjileri, ilahi elçileriydi. Harran şehri bu gizemli topluluğun kutsal başkenti olarak tasarlanmıştı. Şehir sıradan bir yerleşim planına sahip değildi. Antik kayıtlara göre Harran,
gökyüzündeki 7 ana gezegeni sembolize eden 7 kapılı devasa bir kale şeklinde inşa edilmişti. Her kapı o kapının adandığı gezegenin kozmik enerjisini şehrin kalbine akıtıyordu. Ay tapınağı, Güneş tapınağı, Satürn tapınağı, bu yapılar sadece kurbanların sunulduğu dini mekanlar değil, geceleri rahiplerin devasa usturlaplarla gökyüzünü milim milim taradığı tarihin en gelişmiş gözlemevleriydi. Sabiler için bir yıldızın konumundaki en ufak sapma, yeryüzünde bir krallığın yıkılacağı, kıtlığın başlayacağı ya da yeni bir çağın kapısının aralanacağı anlamına geliyordu. Bu bitmek bilmeyen gece nöbetleri onları zamanla dünyanın en kusursuz gözlemcileri haline getirdi. Onlar gökyüzünün dilini çözmeye çalışırken farkında olmadan modern astronominin ve ileri matematiğin temellerini atıyorlardı. Gezegenlerin hareketlerini hesaplamak için yeni geometrik formüller geliştiriyor, zamanı bölmek için sayıların gizli güçlerine başvuruyorlardı. Dışarıdaki dünya savaşlarla, istilalarla ve cehaletle çalkalanırken Hara'nın kerpiç duvarları arkasında gizemli bir azınlık, insanlığın evrensel hafızasını inşa ediyordu. Yüzyıllar boyunca şehir farklı imparatorlukların yönetimine girdi. Asurlular, Babilliler, Persler, Romalılar. Fakat tüm bu değişimlere rağmen Harran varlığını sürdürdü. Çünkü onu güçlü yapan şey yalnızca siyasi otorite değildi. Şehrin asıl gücü bilgi birikimiydi. Özellikle Abbasi dönemine gelindiğinde dünya yeni bir bilimsel hareketliliğe sahne oluyordu. Bağdat yükseliyordu, yeni bilim merkezleri kuruluyordu, eski eserler yeniden inceleniyordu fakat burada önemli bir sorun vardı. Antik dünyanın bilgileri farklı dillere dağılmış durumdaydı. Bazı eserler Yunanca yazılmıştı, bazıları Süryaniceydi, bazıları daha eski Mezopotamya geleneklerinden geliyordu. Bu bilgilerin korunması gerekiyordu, çevrilmesi gerekiyordu, anlaşılması gerekiyordu. İşte Harran tam bu noktada tarih sahnesine çıktı. Şehir farklı kültürleri ve farklı dilleri bir araya getiren bir merkez haline geldi. Burada yaşayan bilginler yalnızca eski eserleri okumuyor, onları çeviriyor ve gelecek nesillere aktarıyordu. Bugün bu durum sıradan görünebilir. Ancak düşünün, eğer bir eseri okuyabilecek son kişi ölürse o bilgi de ölür. Eğer bir metin başka dillere çevrilmezse zamanla unutulur. İnsanlık tarihi boyunca sayısız bilgi tam da bu nedenle kaybolmuştur. Fakat bazı bilgiler şanslıydı çünkü onları koruyan insanlar vardı. Ve bu insanların önemli bir kısmı Harran'da yaşıyordu. Şehir artık yalnızca kervanların uğradığı bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda düşünürlerin ve bilim insanlarının buluştuğu bir merkez haline gelmeye başlamıştı. Farklı dilleri konuşan insanlar burada bir araya geliyor, eski metinleri inceliyor ve yeni fikirler üretiyordu. Aslında bugün bilimsel ilerleme dediğimiz şey çoğu zaman sıfırdan keşif yapmak değildir. Kendinden önce gelen insanların bıraktığı bilgiyi anlamak ve onun üzerine yeni şeyler inşa etmektir. Harran da tam olarak bunu yapıyordu çünkü antik dünyanın mirasını geleceğe taşıyan merkezlerden biriydi. Bugün birçok kişi Aristoteles'i bilir, Öklid'i bilir, Batlamyus'u bilir. Ancak bu isimlerin eserlerinin nasıl günümüze kadar ulaştığını çok az kişi düşünür. Oysa tarihin belirli dönemlerinde bu eserlerin tamamen kaybolma ihtimali vardı. Buna rağmen bazı eserler yaşamayı başardı. Çünkü onları koruyan insanlar vardı. Harranlı bilginler işte bu koruma zincirinin önemli halkalarından biri oldular. Özellikle Yunanca ve Süryanice metinlerin Arapçaya çevrilmesi sürecinde büyük rol oynadılar. Bu yalnızca bir çeviri hareketi değildi. Aynı zamanda bilgiyi yok olmaktan kurtarmaktı. Elinizde yüzlerce yıllık bir matematik eseri var. Bu eseri anlayabilen insanların sayısı her geçen gün azalıyor. Eğer o metin çevrilmezse birkaç nesil sonra tamamen unutulacak. İşte Harran'da yapılan çalışmaların önemi tam olarak buydu. Bilgiyi geleceğe taşımak. Belki de bu yüzden bazı tarihçiler Harran'ı yalnızca bir şehir değil, bir bilgi köprüsü olarak tanımlar. Ancak Harran'ın hikayesi yalnızca çeviri faaliyetlerinden ibaret değildir. Bu şehir aynı zamanda kendi bilim insanlarını da yetiştirmiştir.
Ve bu bilim insanlarından biri yalnızca Harran'ın değil, bilim tarihinin de en önemli figürlerinden biri olacaktır. Sabit bin Kurra. Muhtemelen bu ismi okul kitaplarında pek duymadınız. Ancak matematik ve astronomi tarihine ilgi duyan araştırmacılar için Sabit bin Kurra son derece önemli bir isimdir. 836 yılında Harran'da doğduğu kabul edilen bu bilgin hayatına oldukça sıradan bir şekilde başladı. Kaynaklara göre gençlik yıllarında kuyumculuk yapıyordu. Fakat onu diğer insanlardan ayıran şey bitmek bilmeyen öğrenme isteğiydi. Yunanca öğrendi, Süryanice öğrendi, Arapçaya hakim oldu ve kısa sürede dönemin bilim çevrelerinin dikkatini çekmeye başladı. Onun hayatındaki dönüm noktası Bağdat'a gitmesiyle yaşandı. O dönemde Bağdat, İslam dünyasının en önemli bilim merkezlerinden biri haline geliyordu. Halifeler bilim insanlarını destekliyor, dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilgileri toplamaya çalışıyordu. İşte Sabit bin Kurra da bu ortamda çalışmalarını sürdürmeye başladı. Ancak onu özel yapan şey yalnızca çeviriler değildi. Çünkü o eski bilgileri sadece aktarmıyordu, onları geliştiriyordu. Sabit bin Kurra'nın dehası, Batı merkezli tarih kitaplarının bize anlattığı o büyük bilimsel devrim masallarını kökünden sarsacak güçtedir. Bugün modern dünyada yüksek matematiğin, yani kalkülüsün, türev ve integral hesaplamalarının kurucusu olarak Newton ve Leibniz gösterilir. Oysa gerçek şudur: Sabit bin Kurra bu iki batılı bilim insanından tam 8 asır önce integral hesabının ilk somut adımlarını atmıştı. Parabollerin, kürelerin ve silindirlerin hacimlerini geometrik olarak hesaplamak için geliştirdiği yöntemler bugünkü yüksek matematiğin temelini oluşturmaktadır. Yerçekimi konusunda da durum farklı değildir. İlkokuldan itibaren bize öğretilen o popüler hikayeyi hatırlayın. Newton bir ağacın altında otururken kafasına bir elma düşer ve yerçekimini keşfeder. Bu tarihin en büyük basitleştirmelerinden biridir. Çünkü Newton'dan asırlar önce Harranlı Sabit bin Kurra yazdığı fizik ve mekanik metinlerinde evrendeki tüm kütlelerin birbirini çektiğini açıkça ilan etmişti. O, yeryüzündeki nesnelerin merkeze doğru düşmesini sağlayan kuvvet ile gökyüzündeki gezegenleri yörüngelerinde tutan gücün aynı görünmez bağlar olduğunu matematiksel olarak modellemişti. Evrendeki her kütle merkezi bir çekim kuvvetiyle birbirine bağlanmıştır, diyordu Sabit bin Kurra. Onun zekası sadece fizikle sınırlı kalmadı. Sayıların kendi arasındaki mistik ilişkileri de çözdü. Matematik dünyasına dost sayılar teoremini kazandırdı. Birbirinin kendisi hariç bölenlerinin toplamına eşit olan sayılardı bunlar. 220 ve 284 gibi. İlk bakışta basit bir sayı oyunu gibi görünen bu formül bugün dijital dünyanın kalbinde, internet bankacılığında, siber güvenlik şifrelemelerinde ve kuantum bilgisayarlarının veri koruma algoritmalarında kullanılan kriptolojinin temel mantığını oluşturmaktadır. Harran'ın tozlu sokaklarından çıkan bir dahi 1000 yıl sonrasının dijital dünyasının güvenlik kapılarını inşa ediyordu. Astronomi aşkı daha da büyüktü. Batlamyus'un evren modeli o dönemin dogmasıydı. Dünya merkezde sabit duruyor. Güneş ve yıldızlar onun etrafında dönüyordu. Sabit bin Kurra, Harran ve Bağdat gözlemevlerinde yaptığı olağanüstü hassas ölçümlerle bu sarsılmaz tabuyu yerle bir etti. Güneşin hareketlerini ve yörünge salınımlarını inceleyerek bir güneş yılının uzunluğunu hesapladı. Onun bulduğu sonuç neydi biliyor musunuz? 365 gün, 6 saat, 9 dakika ve 12 saniye. Bugün en gelişmiş atom saatleri ve uydu teknolojileriyle yapılan modern ölçümlerle Sabit'in 1000 küsur yıl önce bulduğu bu değer arasındaki fark sadece birkaç saniyedir. Teleskopların, bilgisayarların olmadığı bir çağda sadece bir usturlap ve saf insan zekasıyla bu sonuca ulaşmak inanılmazdır gerçekten. Dünyanın eksenindeki o mikro düzeydeki titremeleri, yani ekinoks yalpalamasını, trepidation, ilk fark eden ve bunu matematiksel olarak açıklayan da oydu. Batı dünyası yüzyıllar boyunca onun bu gökyüzü haritalarını, yani ziçlerini gizlice kopyalayıp Latinceye çevirdi. Denizciler o haritalarla yollarını buldu ama onun adını tarihten silmek için büyük bir sansür uyguladılar. O eserlerinde Tebit olarak anıldı. Kökleri unutturulmak istendi. Burada şu soruyu sormak gerekiyor. Sabit bin Kurra gibi bir bilim insanı
Neden Harran'dan çıktı? Bu yalnızca bireysel bir başarı mıydı? Yoksa şehrin sahip olduğu kültürel ortamın bir sonucu muymuş? Birçok kişiye göre ikinci ihtimal daha güçlüdür. Çünkü büyük bilim insanları genellikle bilgiye değer veren çevrelerde yetişir. İnsanlar farklı diller biliyor, eski eserler okunuyor, astronomi konuşuluyor, matematik üzerine tartışmalar yapılıyor. İşte böyle bir ortam yeni bilim insanlarının yetişmesi için son derece verimlidir. Bu nedenle Sabit bin Kurra'nın başarısını yalnızca kişisel bir başarı olarak görmek eksik kalır. O aynı zamanda Harran'ın yetiştirdiği bir üründü. Fakat burada karşımıza çok ilginç bir iddia çıkıyor. Belki de Harran hakkında en çok tartışılan konu. Dünyanın ilk üniversitesi gerçekten burada mıydı? Bu iddia yıllardır söylenir. Bazı kaynaklarda Harran Üniversitesi'nin dünyanın ilk üniversitesi olduğu söylenir. Turistik tanıtımlarda bu ifade sık sık kullanılır. Peki gerçek ne? Aslında tarihçiler bu konuda tam olarak aynı fikirde değil. Çünkü bugün üniversite dediğimiz kurumun belirli özellikleri vardır. Resmi eğitim programları, belirli akademik yapılar ya da kurumsal organizasyonlar. Antik dünyada ise eğitim çoğu zaman farklı şekillerde yürütülüyordu. Bu nedenle modern anlamdaki ilk üniversiteyi belirlemek oldukça zordur. Ancak tartışmasız olan bir gerçek vardır. Harran yüzyıllar boyunca eğitim ve bilim faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Astronomi öğretilmiştir, matematik öğretilmiştir, tıp öğretilmiştir, felsefe öğretilmiştir. Harran'ın tıp ve astronomi okullarında dönemin çok ötesinde deneysel çalışmalar yapılıyordu. Kazılarda ortaya çıkarılan devasa gözlem kulesi kalıntıları ve tıp eğitiminde kullanılan anatomik araç gereçler buradaki eğitimin sadece teorik kitap okumaktan ibaret olmadığını, bizzat doğayı ve insan vücudunu inceleyen uygulamalı bir akademi olduğunu göstermektedir. Şehrin tıp okulundan mezun olan hekimler dönemin en zorlu cerrahi müdahalelerini yapabiliyor. Göz ameliyatları gerçekleştirebiliyor ve bitkisel karışımlarla salgın hastalıkların önüne geçebiliyorlardı. Yani dünyanın ilk üniversitesi etiketi yasal ya da kurumsal olarak tartışmalı olsa bile işlevsel olarak burası tam anlamıyla dünyanın ilk evrensel bilim şehriydi. Burası ilk üniversite miydi? Yerine nasıl oldu da böylesine önemli bir bilim merkezi ortaya çıktı? Çünkü Harran'ın gerçek önemi burada yatıyor. Bir etiketin içinde değil, bilginin dolaşımındaki rolünde. Ve bu rol onu yalnızca Mezopotamya'nın değil, insanlığın önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Fakat Harran'ın en parlak günleri sonsuza kadar sürmeyecekti. Çünkü tarihte hiçbir yükseliş kalıcı değildir. Bir zamanlar dünyanın merkezinde olan şehirler bile gün gelir sessizleşir. Bir zamanlar dünyanın dört bir yanından insanların geldiği bu şehir zamanla eski önemini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Bunun en önemli sebeplerinden biri ticaret yollarının değişmesiydi. Antik çağlarda bir şehrin kaderi büyük ölçüde ticarete bağlıydı. Eğer yollar sizden geçiyorsa büyürdünüz. Eğer yollar başka yerlere kayarsa yavaş yavaş unutulurdunuz. Harran için de süreç benzer şekilde işledi. Yeni merkezler yükselmeye başladı. Bağdat özellikle Abbasi döneminde büyük bir bilim ve kültür merkezi haline geldi. Daha sonra Şam ve Kahire gibi şehirler önem kazandı. Bilim insanları, tüccarlar ve fikirler artık başka yönlere akıyordu. Harran ise bu büyük akışın dışında kalmaya başladı. Ancak şehir bir anda yok olmadı. Aksine uzun bir yavaş gerileme süreci yaşadı. Bu da onu tarih açısından daha sessiz ama daha derin bir kayıp haline getirdi. Çünkü büyük felaketler genellikle hatırlanır. Fakat yavaş unutuluşlar çoğu zaman görünmez olur. Harran'ın hikayesi de tam olarak böyleydi. Ancak son darbeler henüz gelmemişti. 13. yüzyıla gelindiğinde Orta Doğu büyük bir kargaşayla karşı karşıya kaldı. Doğudan gelen yeni bir güç bütün dengeleri değiştirdi. Moğollar. Moğol istilaları yalnızca şehirleri yıkmakla kalmadı. Aynı zamanda bilgi merkezlerini de dağıttı, kütüphaneler yok oldu, arşivler kayboldu, bilim insanları farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Harran da bu büyük dalgadan etkilendi. Şehir artık eski canlılığını koruyamaz hale geldi. Bilimsel faaliyetler durdu, ticaret azaldı, nüfus geriledi ve bir zamanlar gökyüzünü izleyen bilginlerin yaşadığı bu şehir yavaş yavaş sessizliğe gömüldü. Fakat burada önemli bir nokta var. Harran fiziksel olarak zayıflarken onun taşıdığı bilgi başka yerlere taşınmıştı. Çünkü bilgi tıpkı su gibi
Bir yerden kaybolsa bile başka bir yerde yolunu bulur. Harranlı bilginlerin çevirileri, yorumları ve aktardıkları eserler çoktan başka merkezlere ulaşmıştı. Özellikle Bağdat'ta başlayan bilimsel hareketlilik bu birikimden büyük ölçüde faydalanmıştı. Yani Harran yok olurken bile aslında etkisi devam ediyordu. Ama insan hafızası böyle çalışmaz. Bir şehir görünmez olduğunda zamanla unutulmaya da başlar. Bugün Harran'ın sokaklarında dolaşan biri bir zamanlar burada büyük bir bilimsel hareketlilik olduğunu tahmin etmekte zorlanabilir. Kubbeli evler, sessiz harabeler. Fakat bu sessizlik yanıltıcıdır. Çünkü bir zamanlar bu topraklarda çok güçlü bir entelektüel hayat vardı. Matematik tartışmaları yapılıyordu. Astronomi hesapları geliştiriliyordu. Eski metinler çevriliyordu. Şimdi ise geriye sadece izler kaldı. Peki burada aklınızdaki o ilk soruya dönelim. Neden herkes İskenderiye'yi biliyor ama Harran'ı bilmiyor? Uzun süre boyunca tarih belirli şehirler üzerinden anlatılmıştır. Atina, Roma, İskenderiye, Konstantinopolis. Bu şehirler haklı olarak önemlidir. Ancak bu anlatım tarzı sadece Batı odaklıdır. Batı'nın tarihinde Doğu'ya yer yoktur. Oysa bilim tarihi tek merkezli değildir. Bir yerde doğar, başka bir yerde korunur, başka bir yerde geliştirilir. Ve çoğu zaman farklı şehirler bu zincirin farklı halkalarını oluşturur. Harran bu zincirin en önemli ama en az bilinen halkalarından biri olabilir. Bugün geriye baktığımızda şunu söylemek mümkün. Harran belki dünyanın en büyük imparatorluklarına sahip olmadı. Belki en büyük kütüphanelerini inşa etmedi. Ama bilgi tarihinin sessiz taşıyıcılarından biri oldu. Ve belki de bu yüzden gerçek değeri bugün daha iyi anlaşılmaya başlıyor. Çünkü bazı şehirler vardır. Yok olduklarında bile etkileri devam eder. Görünmez olur ama kaybolmaz. Unutulur ama yok olmaz. Harran da tam olarak böyle bir şehirdir. Kadim tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş sırları aramaya, bilinen geçmişin arkasındaki o görünmez bağları çözmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Eğer siz de tarihin ve evrenin gerçek ötesi yönlerini merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.